kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle üzerimde görmüş olduğunuz bu renkli motifli bluz yapılışını paylaşacağım. Yapımı gayet kolay. Şiş örgüsü bir bluz yapacağız ama şiş örgüsü sizin gözünüzü korkutmasın. Çünkü dümdüz ilerliyor olacağız. Ne kol altı oyuntusu var ne bu boyun oyuntusu var. Sadece dümdüz parçalardan oluşuyor. Bir tane ön, arka ve kol olarak 4 tane parça yapacağız. Parçalarımızı daha sonrasında dikerek birleştireceğiz. Hepsi bu kadar. Sadece şurada bir kol lastik kısmımız var. O da bence görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Bakar mısınız? Ben çok beğendim. Tam da böyle düşündüğüm gibi bir bluz oldu. Bence hiçbir yerde bulamayacağınız bir bluz oldu. Mutlaka denemelisiniz. Şu anda da tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Çünkü cıvıl cıvıl baharlık bir bluz olsun istedim. Zamanlaması çok güzel oldu bence. Ben bunda Nako Pırlanta beyaz renk kullandım. Birçok rengi var. Bence orada krem rengi de vardı. Aklımda kalmıştı ama böyle dediğim gibi daha canlı olsun istediğim için beyaz renk kullanmak istedim. Bu kollarını patlatabilmek adına. Kollarda da elimde olan ipleri değerlendirdim. Siz de elinizde olan böyle küçük küçük yumaklarınız varsa onları değerlendirebilirsiniz. Zaten çok az bir miktarda ip olması yeterli olacak. İp yapılışından bahsediyor olacağım video içerisinde. Sonrasında beraber birleştireceğiz. Kolu yapacağız ve kol lastiğiyle kol kısmını tamamlıyor olacağız. 4 tane yumak kullandım. S beden 36 beden için geçerlidir. Beden büyütmesi de ilmek sayınıza göre ayarlama yapabilirsiniz. Bana sayı sorduğunuzda yardımcı olamıyorum. Çünkü ben de tamamen deneme yanılma yöntemiyle kendi sayılarımı buluyorum. Ve şu şekilde kalkıp göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle aynı ipi kullanıyorsanız ipin yapısı gereği birazcık böyle bürüncük yapıda oluyor. Bu ütülenmiş hali. Ütüleyince dümdüz açılıyor. Yani ütülemeyi de göz önünde bulundurarak bir sayı belirlemeniz gerekiyor. Öncelikle gözünüze küçük gibi gelebilir ama ütüleme yaptıktan sonra model kendini gayet gösteriyor. Kol kısmında da düz örgü yaptım. Önlerde düz, arka kısmı da ters örgü yaparak tamamlayacağız. Kol kısmını da ütülüyoruz. Her yerini ütüleyip bu şekilde bir bluz yapmış oluyoruz. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Bu proje için Nako Pırlanta kullanacağım. Elimde 4 adet yumağım var. Videonun sonunda ne kadar kullandığımdan bahsediyor olacağım. Renkli motifler için ise elimde olan ipleri değerlendirdim. Siz de elinizde olan ipleri değerlendirebilirsiniz. Farklı bir ip ile yapmak isterseniz şöyle bakın göstermek istiyorum. Çok ince bir ipim değil. Orta kalınlıkta koton ipler tercih edebilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum başlangıçta. Şimdi 4 milim şişe ihtiyacımız var ve videonun sonuna doğru kol kısmı için yani kol lastik kısmı için ise tığ yardımıyla ilmekler çıkartacağız. Onun dışında başka bir malzemeye ihtiyacımız yok. Şimdi kısaca ilmek atmakla başlayacağız. Beden için ben sırt kısmını yaptım. Sayıyı belirleyebilmek için beraber ön gövde kısmıyla başlangıç yapıyor olacağız. 84 ilmek benim için yeterli oldu. S beden 36 beden kullanıyorsanız benimle birebir aynı çalışabilirsiniz. Şimdi şu şekilde yumaktan belli bir kısmını ayırıyoruz ipimizi. Şunu da söylemek istiyorum. Herkesin ilmek atma şekli, ilmek alış şekli farklı olabilir. Siz nasıl ilmek atma yapıyorsanız o şekilde ilmeğinizi atarak başlangıcınızı yapabilirsiniz. Belirli bir miktarda ayırdıktan sonra burası bakın yumaktan gelen ipim. Burası da ayırmış olduğum ipim. Şu şekilde parmaklarımın ortasına yerleştiriyorum. Bir düğüm oluşturuyorum. Halka oluşturuyorum. Bunu şişime taktım. Daha sonrasında yumaktan gelen ipi parmağıma doluyorum. Ayırmış olduğum ipimi döndürüyorum. Parmağımdaki ipimin üzerine attım. Parmağımdaki ipimi şişime takıyorum. Diğer ipimi çektim. Döndürüyorum. Parmağımdaki ipimin üstüne atıyorum. Şişime taktım. Çekiyorum ipimi. Döndürdüm. Parmağımdaki ipin üzerine attım. İpimi çekiyorum. Döndürdüm. Parmağımdan gelen ipin üzerine atıp ipimi çekerek ilmeğimi oluşturdum. Bu şekilde 84 ilmeğe ulaşana kadar devam ediyoruz. 84 tane ilmeğe ulaştıktan sonra sondaki ipimizle bir düğümleme yaparak ilmek atmamızı kapatıyoruz. Daha sonrasında şişimi elime aldım. Burada dilerseniz misinalı şişe ihtiyacınız yok. Sadece kol lastik kısmında misinalı şiş kullanacağız. Ben video çekerken normal şiş zorladığı için misinalı şiş kullanmak zorundayım. Şimdi ilk ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Pardon, ipimi öne aldım. İlk ilmeğimden şişimi geçirdim. İpimi önde ters ilmek olarak başlangıcımı yaptım. İkinci ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi önde ters ilmek.
şişimi geçiriyorum. İpimi önde, ters ilmek. 3 tane ters ilmeğimi yaparak başlangıcımı yaptım. Devamındaki 6 tane ilmeğimizi düz ilmek olarak öreceğiz. İlmeğimden şişimi geçiriyorum. İpim arkada, düz ilmek. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ilmek olarak ördüm. Daha sonrasında ipimi öne aldım. İpimi önde ters ilmek yapıyorum. 1 2 3 tane ters ilmeğimi yaptım. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ilmek olarak ördükten sonra ipimi öne alıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. Daha sonra ipimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi düz ilmek olarak örüyorum. İpimi önde 1 2 3 tane ilmeğimi ters ilmek olarak örüyorum. Devamında 6 tane ilmeğimi düz ilmek olarak örmeye devam edeceğim. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp geliyoruz hemen. Sıra sonunda 3 tane ilmeğimi ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün diğer kısmına dönüyoruz. İlk ilmeğim düz ilmek, ipimi örmeden aktarıyorum. İkinci ilmeğim düz ilmek, ipimi arkada düz ilmek. Üçüncü ilmeğim düz ilmek, ipimi arkada düz ilmek olarak ördüm. Devamında 6 tane ilmeğim ters ilmek olarak örüyorum. Şimdi ön kısmını düz ilmek olarak yapmış olduğumuz arka kısmında ters ilmek olarak gözüküyor. Ters ilmeklerimizde arka kısmı düz ilmek olarak gözüküyor. Yani tam tersi şekilde görüyoruz. Burada önemli olan ne görüyorsak onun aynısını yapmak. Bir alt sırada modelimizi kurduktan sonra devamında ne görüyorsak aynısını yaparak istediğimiz gövde uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi bakın düze düz, terse ters şeklinde devam ediyorum. Sıramı tamamladıktan sonra örgümün ön kısmına döneceğim ve yine aynı şekilde ne görüyorsam örmeye devam edeceğim. Bu şekilde istediğimiz gövde boyutuna ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi yeterli uzunluğa ulaştıktan sonra kesme işlemi yaparak ön gövde kısmını tamamlıyor olacağız. Daha doğrusu gövde kısımlarını tamamlıyor olacağız. Şu şekilde ölçtüğümde 38 santim uzunluğunda örgüme, modelime devam ettim. Benim için ideal uzunlukta oldu. Bunu isterseniz üzerinize tutup ya da sevdiğiniz bir kıyafetinize deneme yaparak ayarlama yapabilirsiniz. Dilerseniz daha da uzatabilirsiniz. Şimdi istediğimiz boyuta geldikten sonra İpim arkada düz bir kesme işlemi yapacağım. Tüm ilmeklerimi toparlayıp artık sıramı tamamlıyor olacağım. 2 tane ilmekten şişimi geçiriyorum. Arkada ipim tek seferde çekerek bir ilmek olarak çekmiş oldum. Çektiğim ilmeği şişime takıyorum. İpimi arkada yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişime taktım. Yanına bir ilmek daha alıyorum. İkisini beraber tek seferde çekiyorum. Çekmiş olduğum ilmeği şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. 2 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeğimi tekrardan şişime takıyorum. Yanına bir tane daha ilmek aldım. 2 tane ilmeği tek seferde çektim. Tekrardan şişime takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp tek seferde çekiyorum. Bu şekilde sıra sonunda tek bir tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldiğimde 2 tane ilmeğim var. Şişimde ikisinden tek seferde şişimi geçiriyorum. Tek seferde çekerek bir tane ilmeğe ulaşıyorum. Ve burada bir tane zincir çekerek artık sıramı tamamlıyorum. Bakın bu şekilde. Burada artık ipimizi kesiyoruz. Şimdi bu şekilde ön gövde kısmını tamamlamış olduk. Aynı parçadan bir tane de sırt kısmı için yapıyoruz. Ekstra farklı bir şey yok. Kol oyuntusu ya da boyun oyuntusu yapmıyoruz. Dümdüz 2 tane parçamızı örüp geliyoruz. Şimdi beraber ön kısmını tamamladıktan sonra kol kısmına geliyor sıra. Şimdi ben kol kısmını tamamladım, geldim. Sizler için yeni bir başlangıç yapacağız. Küçük bir başlangıç yapıp göstermek istiyorum. Örgümüz düz örgüden ibaret. Yani gövde kısmındaki gibi çalışmayacağız. Dümdüz bir örgü yapacağız. Örgümüzün ön kısmı düz örgümüz, arka kısmı da ters örgümüz şeklinde ilerliyor olacağız. Toplamda 52 ilmek yeterli oldu benim için. Çünkü şu şekilde
yarım bir kol çalışıyor olacağız. Kolun bir kısmında bu şekilde dümdüz motifler yapacağız. Bakın alt alta 2, 4, 5 tane motif çalışacağız. O yüzden bu diğer düz parçamızı buraya dikerek sabitliyor olacağız. Yarım bir kol çalışmaktan kastettiğim bu şekildeydi. Yarım bir kol çalışacağız. Bir bütün halinde dikmeyeceğiz. Araya bu şekilde 5 tane motif yapıyor olacağız. Motif yapılışından önce kol için küçük bir başlangıç yapalım. Dediğim gibi 52 ilmek üzerine kuruyorum ben ama küçük bir başlangıç yapacağım. Şimdi 52 ilmek çekmeyeceğim. Nasıl ilerlediğimizden bahsedeyim. Ondan sonra kısaca motif yapılışına geçelim. Şöyle bir kenara aldığımda ipimin ortasına bakın bu şekilde elimi yerleştiriyorum. Şöyle öncelikle belli bir kısmını ayırdım. Burası da yumaktan gelen kısım. İpimi içine elimi yerleştirdim. Üzerine atıp şu şekilde bir düğüm oluşturdum. Daha sonrasında bunu şişime takıyorum. Parmağımı doladım. İp yumaktan gelen kısmı. Burası da ayırmış olduğumuz ipimiz. İpimi döndürüyorum. Parmağımdaki ipimi elime aldım. Şişe taktım. Ve buradaki ipimi çekiyorum. Döndürüyorum. İpi aldım parmağımla. Şişe taktım. Çekiyorum. Bakın. Döndürdüm bir kez. Yumaktan gelen ipi tutuyorum. Şişe taktım. Çekiyorum. Döndürdüm. Parmağımdaki ipi alıyorum. Şişe taktım. Çekiyorum. Döndürdüm. İpi takıyorum. Şişe çekiyorum. Döndürdüm. İpi aldım. Şişime takıyorum. Bu şekilde 52 tane ilmek olana kadar devam edeceğiz. Benim şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane ilmeğimi attım. Daha sonrasında ilmeklerimizi attıktan sonra bir düğümleme yaparak sıramızı kapatıyoruz. Şimdi benim ilmek çekme şeklim birazcık farklı. Başlangıçta da bahsediyorum. Siz nasıl örgünüzü ilerletiyorsanız, nasıl bir ilmek alma şekliniz varsa o şekilde ilerleyebilirsiniz. Modelin ilmek alma şekliyle bir alakası yok. Sadece ben alıştığım şekilde ilerliyorum. Şimdi örgümün ön kısmında olduğum için ilk ilmekten şu şekilde şişimi geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek olarak ördüm. Devamında yandaki ilmekten şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek yapıyorum. Yandaki ilmekten şişimi geçirip ipimi arkada düz ilmeğimi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar düz ilmek olarak örmeye devam ediyorum. Sondaki ilmeğimden de şişimi geçirdim. Tek seferde çekerek sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka kısmına döndüğümde öndeki düz ilmeklerimiz arka kısmına ters ilmek olarak gözüküyor. Yani ipimiz önde örmeye devam ediyor olacağız. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. İkinci ilmeğimden şişimi geçirdim. İpim önde ters ilmek, ipim önde ters ilmek olarak örmeye sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeğimi de ters ilmek olarak ördükten sonra sıramızı tamamlıyoruz. Örgümün ön kısmına dönüyorum. İlk ilmeğimi yine örmeden şişime aktarıyorum. Daha sonrasında örgümüzün ön kısmında ne yapıyorduk? Düz ilmeklerimiz vardı. Şişimi ilmeğimden geçiriyorum. İpimi arkada düz ilmek olarak ördüm. Tekrardan şişimi geçirdim. İpimi arkada düz ilmek olarak örüyorum. Modelimiz bundan ibaret. Kol kısmı için sadece ön kısmında düz ilmek, arka kısmında ters ilmek olarak istediğimiz boyuta ulaşana kadar öreceğiz. Ben tamamen kendime göre bir ayarlama yaptım. İlmek sayımı da sizlerle paylaştım. Yine de şu şekilde fikir olması açısından ipiniz farklı bir ip kullanacaksanız uzunluğunu da paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi tamamen fikir amaçlı. Ölçtüğümde 45,5 santim uzunluğunda. Genişliği ise şu an tabii ütülenmemiş hali olduğu için bakın bu şekilde içe doğru kıvrılmalar olabiliyor. Açıp ölçtüğümde de 28 santim genişliğinde. Kol kısmını iki parça halinde örüp geliyoruz. İstediğimiz boyuta ulaştıktan sonra az önce nasıl kesme yaparak ilmeklerimizi toparladığımızı göstermiştik. Yine aynı şekilde tüm ilmeklerimizi toparlayıp kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi kısaca bir motif başlangıcı yapalım. Kol için 5 sağ kol, 5 tane sol kol için toplamda 10 tane kare motif yapıyor olacağız. Şimdi motiflerde tamamen elimde olan ipleri değerlendirdim. Yeni ip almadım yani. Siz de elinizde olan küçük yumaklarınız varsa değerlendirerek rengarenk motifler yapabilirsiniz. Çok az bir miktarda olması
yeterli olacak. Bir tane motifimin ölçüsünü de paylaşmak istiyorum sizlerle. Bakın 8 santim çapında bir tane kare motif yapıyoruz. Dediğim gibi 5 tane toplamda kare motif yapacağız. Öncelikle ben renkli kısımlarını yaptım. 3 tane renk kombinleme yaptım. 3 sıra boyunca tüm motiflerimi yaptıktan sonra 4. sıramızda örerek birleştirme işlemi yapıyoruz. Şimdi dediğim gibi bir tane motifimizin başlangıcını beraber yapalım. Devamında nasıl birleştirme yaptığımdan bahsediyor olacağım. İstediğiniz renkte ipinizi elinize alıyorsunuz. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bakın şu şekilde ipimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bu arada iplerim ince olduğu için 3,5 numara tığ ile başlangıç yapıyorum. 1-2 sefer döndürdüm. Tığımın ucuna ipimi takıyorum. İçerisinden geçirerek bir halka oluşturuyorum. 1-2-3 tane zincirimi çektim. Tığımın üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine dönüyorum. 1-2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüp bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış kabul ediyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan halkanın içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bizim burada 4 tane boşluğa ihtiyacımız var. Bir tane zincir çektiğimiz noktalar bizim boşluk kısmımız. 1 2 3 4. boşluk için zincirimi çektim. Yani bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk. İpimi arka kısmına çekiyorum ve iyice sıkıyorum boşluk kısmını kapatmak amaçlı. İyice kapattıktan sonra herhangi bir yerinden arka kısmında tığımı geçirip ipimi buraya düğümleme yapıyorum ki zamanla orta boşluk kısmında genişleme olmasın diye. Şöyle ipimi düğümledikten sonra tekrardan ilmeğimi tığıma alıyorum. Birinci 2 zincir çekerek başladığım noktada zincirin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. Pardon, 3 zincir çekerek başladığım noktada 3. zincirin tepesinden tığımı geçirdim. İlmeğimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp sıramı kapatıyorum. Benim buradaki boşluk kısmına kadar ilerlemem gerekiyor. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek 3 kez ilmek yürütme yapıp boşluk kısmına gelmiş oldum. Burada renk değişikliğine gidiyoruz. Hemen ipimin dibinden bir düğümleme işlemi yapıyorum. Sıkı bir şekilde, daha sonrasında sökülme olmayacak şekilde düğümlememizi yapıyoruz. Daha sonrasında diğer renk ile işim bittiği için kesiyorum. Pembe rengimize geçiş yapmış olduk. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Boşluktan tığımı geçiriyorum. 1 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluğa döndüm. 1 2 seferde çekerek bir tane daha ikili trabzanımı yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bakın boşluk kısımlarına bu şekilde 4 tane kenara ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma da kenar kısmımı yaptım. Daha sonrasında 3. zincirimin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıp ikinci sıramı kapatmış oldum. Yandaki ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçiriyorum. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim.
ipimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek 3 kez ilmek yürütme yaparak boşluk kısmına kadar gelmiş oldum. Yine burada renk değişikliğine gidiyoruz. İpimizi değiştirdikten sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa dönüp 2 seferde çekerek bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 2 tane ikili trabzan yapmış oldum. Tığımızı ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 3 tane ikili trabzana ulaştıktan sonra bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönerek 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı oluşturmuş oldum. Kenar kısımlarını her zaman kenar kısmı yaparak ilerliyoruz. Daha sonra tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa geliyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Daha sonrasında da yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane ikili trabzan, kenar kısmına gelince yine kenar kısmımızı yapıyorum. Aynı şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum hemen. Son boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada üçüncü zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek sıramı tamamlıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi başlangıçta da söylediğim gibi ben bu şekilde toplamda 10 tane motifimi tamamladım geldim. Daha sonrasında en son sıramızda beyaz rengimizle beraber, yani ana rengimiz neyse onunla beraber birleştirme işlemi yapacağız. Şimdi bu şekilde renk sıralamamızı yaptıktan sonra bakın motiflerimi nasıl birleştirme yapacağımı yan yana sıralamasını yaptım. En üstteki rengimizi elimize alıyoruz. Birinci motifimizde yine aynı şekilde bir sıra boyunca gidiyor olacağız. Bir tane zincir çektim. Motifimi elime aldım. Şöyle tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa döndüm. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımız oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Yandaki boşluğa atlıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Yandaki boşluğa atladım. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Kenar kısmına geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan aynı boşluğa dönüyorum. Bir tane ikili trabzanımı yaptım. Devam ettim. 2, 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Sıra sonuna kadar hep aynı şekilde ilerleyeceğim. Yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Kenar kısmımıza da yine aynı şekilde kenar kısmını yapıyor olacağız. Şimdi fark ettiyseniz alttaki 3 sıra boyunca ara boşluk kısımlarda herhangi bir zincir çekme işlemi yapmamıştık. Zincir çekmeden boşluklara 3'erli ikili trabzanlar yapıyorduk. Ama 4. sıramızda beyaz rengimizde, yani ara boşluk kısımlarında da birer tane zincir çekerek ilerleyip sıramızı tamamlayıp geliyoruz. Şimdi son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Hemen birinci boşluktan bakın ikili trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çekip ilmek yürütmemi yaptım. Bir tane zincirimi çekerek burada ipimi kesiyorum. Artık motifimi tamamlamış oldum. Şöyle ipimizi de arka kısmına çekelim. Şimdi bu şekilde bir tane motifimizi tamamladıktan sonra hemen altındaki motifimizi elimize alıyoruz. Bir kenardan birleştirme yapacağız. Zaten tüm motiflerimizi bir tane kenardan birleştirme yaparak sıramızı tamamlıyor olacağız. Bir tane zincirimi çektim.
Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Hemen kenar kısmından tığımı geçirip bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrar aynı boşluğa döndüm. 2 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burası bizim kenar kısmımız. Dönüp tekrardan 3 tane ikili trabzan yapacağız. Ama birleştirme işlemi yapacağımız için bir tane zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Üstteki motifimin kenar boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan kenar boşluk kısmına dönüyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak kenar kısmımı yapmış oldum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi bırakıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına dönüyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bırakıyorum. Boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan boşluk kısmına döndüm. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez aldım. Tekrardan kenar boşluk kısmına dönüşümüzü sağlamış olduk. 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip ilmeğimi bıraktım. Buradaki kenar boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çektim. Bir tane zincir çektim. Tığım üzerine ipimi bir kez alıyorum. Tekrardan kenar boşluk kısmına dönüşümü sağladım. 1 2 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Bakın bu şekilde birleştirme işlemimizi tamamlamış olduk. Devamında motifimi aynı şekilde devam edip geliyorum. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yapıp bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen birinci ikili trabzan tepesinden tığımı geçirdim. İpimi çekip ilmeğimi içerisinden geçirerek ilmek yürütmemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekip burada artık ipimi kesiyorum. Çünkü motifimizi birleştirmiş ve sıramızı tamamlamış oluyoruz. Şimdi bakın bu şekilde ilerleyeceğiz hep. Daha sonrasında bir altındaki motifimin buradaki kenar birleştirmesini yapacağım. Daha sonra yine alttaki ve alttaki şeklinde 5 tane motifimizi birleştirip geliyoruz. Şimdi tüm birleştirme işlemimi tamamlayıp geldikten sonra ütüleme işlemimi gerçekleştirdim. Çünkü birleştirme işlemine geçeceğiz. Ütüleme işlemi de yaptıktan sonra o kadar güzel bir yapıda oldu ki bakın gayet dökümlü bir yapıda oldu. Resmen böyle uçuş uçuş bir yapıda oldu. Ben bu şekilde bir de çok beğendim ve ısıyı alınca da aslında ipimiz birazcık böyle parlaklaşıyor. O yüzden de çok sevdim. Şimdi dediğim gibi birleştirme işlemine geçeceğiz. Burada eğer motifleriniz bir tık kısa gelirse esnetme yaparak dümdüz bir şekilde ütüleme yaparsanız istediğiniz boyutta ayarlama yapabilirsiniz. Tamamen dümdüz bir ütüleme yaptım geldim. Şimdi şöyle iğneme ipimi taktım. Direkt dikerek bir birleştirme yapacağım. Hemen şöyle başlangıç noktamızdan başlayalım. İlk boşluktan başlıyoruz. İpim çıkmasın diye şöyle bir düğümleme yapacağım. Başlangıç noktamda başladım. Örgümün ön kısmından bir dikme işlemi yapacağım. Hemen buradaki motifimin de kenar boşluk kısmının üst dalından bakın iğnemi geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Daha sonrasında tekrardan karşılık gelen boşluktan tığımı geçirdim. Karşılık gelen ikili trabzanın üst dalından iğnemi geçirip dikme işlemimi devam ediyorum. Karşılık gelen boşluktan tığımı iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen boşluğun üst dalından iğnemi geçiriyorum. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Üst daldan bakın karşılık gelen üst dalından iğnemi geçiriyorum. Karşılık gelen noktada şöyle boşluktan iğnemi geçiriyorum. Yine aynı şekilde karşılık gelen noktadan üst daldan iğnemi geçiriyorum. Sadece tek daldan birleştirme yapıyoruz ki kaba bir görüntü olmasın. Dümdüz bir dikme işlemi yapalım. Bakın hem boşluktan hem de karşılık gelen noktadan dümdüz bir dikme işlemi yapıyorum. Aynı renkte olduğu için zaten dikiş şeklimiz belli olmuyor. O yüzden bu şekilde
kol kısmının sonuna kadar dikme işlemimi gerçekleştiriyorum. Daha sonrasında diğer tarafı da aynı şekilde başlangıç yapıp birleştirip geleceğim. Şunu söylemek istiyorum. Burada çok fazla büzüştürmeden dikme yapmamız gerekiyor. Yoksa yukarıya doğru toparlanmalar olacak. Yapısı bozulacaktır. O yüzden birazcık böyle elimizi bol tutarak da gayet rahat bir şekilde dikme işlemimizi gerçekleştirip geliyoruz. Şimdi dikme işlemini tamamladım. Geldim. Bakın birebir eşit bir şekilde dikme işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi burada şu şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Burası kolumuzun üst kısmına geliyor. Şurası da koltuk altı kısmımıza gelecek. Yani şu şekilde bir kol olduğunu düşünelim. Düzeltiyoruz. Bitmiş halinin bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi bu şekilde düzenleme yaptıktan sonra şöyle katlayıp göstermek istiyorum. İlmek çıkartma yaparak kol lastiği yapacağız. Bunun için misinalı şişe, tığ ve hangi renkte yapmak istiyorsanız o renkte bir ihtiyacınız var. Ben yine ana rengimle ilerliyor olacağım ve lastik kısmı birebir üstteki ilmek sayımızı aynı yapmayacağız. Çünkü üstü birazcık bol oldu, altta birazcık dar olsun istiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen şurada motifimin dibindeki ilmeğimden ilmek çıkartmaya başlıyorum. İçerisinden çektim, bir tane ilmeğimi çıkardım. Yandaki ilmekten tığımı geçiriyorum. Bir tane ilmeğimi çıkardım. Yandaki ilmekten tığımı geçirdim. Bir tane ilmeğimi çıkardım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4 5 tane ilmeğimi çıkardım. Yan yana 5 tane ilmeğimi çıkardıktan sonra şöyle şişime takıyorum. Devamında bir tane ilmek atlıyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi çıkardım. Devam ediyorum. 4 5 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane ilmek atladım. Devam ediyorum. 1 2 3 tane ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum. Şimdi burada yine bir tane ilmek atlayacağım. Bir tane ilmek atlayıp diğer ilmekten tığımı geçirip çıkartıp şişime takıyorum. Bir tane ilmeğimi çıkardım. 2 3 tane ilmeğimi çıkartıyorum. Yanındaki ilmeğimi atladım. Devam ediyorum. 3 3 yapıp birer tane atlama yapıyorum. Aslında bunu tamamen göz kararı bir ayarlama yapıyorum. Çünkü burada lastik kısmı dediğim gibi dar olsun istiyorum. Böyle toparlama olsun istediğim için bakın arada bu şekilde 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bir tane atlıyorum. 5 tane ilmek çıkardım. Başta bir tane atlama yaptım. Bu şekilde ilmeklerimi toparlayayım. Sıra sonunda şişimde ne kadar ilmek toparladığımdan bahsediyor olacağım. Şimdi motifin olduğu kısma kadar geldim. Motifimize doğru devam edeceğiz. Yine ilmek çıkartmalara. Bakın hemen birinci boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Yandaki boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Yandaki boşluktan, yani buradan boşluktan kastım ikili trabzanların tepesinden ilmek çıkartıyorum. Her ikili trabzanın tepesinden ilmek çıkartıyorum. Orta boşluk kısmını atlıyorum. Tekrardan ikili trabzanların tepesinden ilmek çıkarmaya devam ediyorum. Ama boşluk kısmında ilmek çıkartma yapmıyorum. Başlangıçta da söylediğim gibi tamamen bir göz kararı ayarlama yapıyorum. Her boşluktan ilmek çıkartırsak yine aynı genişlikte olacak. O yüzden bu şekilde bakın arada atlamalar yaparak ilmek çıkartmaya devam ediyorum. Şimdi sondaki noktadan da ilmeğimi çıkartıyorum ve bu şekilde ilmek çıkartmamı tamamlamış oluyorum. Şu aradaki kısımdan ilmek çıkartma yapmayacağım. Çünkü yeterli ilmek sayısına ulaştığımı düşünüyorum. Şu şekilde toparlayıp bir bakmak istiyorum. Bakın bu şekilde kaç ilmek olduğunu hemen sayalım. Sıra sonunda 46 tane ilmeğe ulaşmış olduk. Şimdi ben klasik bir ters bir düz lastik şeklinde başlangıcımı yapacağım. İlk ilmekten şişimi geçiriyorum. İpim arkada düz ilmek çekerek başlangıcımı yaptım. İpimi öne aldım, ters ilmek. İpim arkada düz ilmek. İpim önde ters ilmek. İpim arkada düz ilmek şeklinde bir düz bir ters ilmek yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Şimdi son ilmeğimi ters ilmek yaparak sıramı tamamladım. Devamındaki birinci ilmeğim neydi? Düz ilmek olarak örüyorum. Ters ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. Bu şekilde ikinci sıramızın başlangıcını yapmış oluyoruz. Şimdi burada bir alt sırada ne yaptıysak, yani ne görüyorsak onun aynısını yapıyoruz. Düze düz ilmek, terse ters ilmek şeklinde devam edeceğiz. Ta ki istediğimiz kol lastik uzunluğuna ulaşana kadar devam ediyorum. Şimdi 6 sıra boyunca gittim. 7. sırama geldiğimde kesme işlemi yaparak artık lastik kısmımızı kapatıyor olacağız. Benim için yeterli genişlikte oldu. Dilerseniz daha uzun da çalışabilirsiniz. Yine gövde kısmındaki gibi yapacağız. 2 tane ilmeğimden şişimi geçiriyorum. İpimi arkada. Tek seferde çektim. Çektiğim ilmeği şişime taktım. Yanına bir tane daha ilmek alıyorum. 2 ilmekten şişimi geçirip tek seferde çekiyorum. Çektiğim ilmeği şişime takıyorum. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber çekiyorum. Tekrardan şişe taktım. Yanına bir ilmek daha alıp ikisini beraber tek ilmek olarak çekiyorum. Tekrardan şişe taktım. Yanına bir tane daha alıyorum. İkisini beraber çekiyorum. Bu şekilde şişimizde sadece bir tane ilmek kalana kadar toparlamaya devam ediyorum. Şişimde bir tane ilmeğim kaldı. Bunu bırakıyorum. Hemen şöyle tığımı elime aldım. İlk eksiltme yaptığım noktadaki boşluktan tığımı geçiriyorum ön kısma doğru. Daha sonrasında bırakmış olduğum ilmeği örgümün iç kısmına çekiyorum. 1-2 tane zincir çekip burada artık ipimizi keserek lastik kısmımızı tamamlıyoruz ve bu şekilde dümdüz bir bitiş yapmış oluyoruz. Bakın bence yeterli genişlikte bir lastik oldu. Dediğim gibi tamamen göz kararı bir ayarlama yaptım. Diğer kolu da aynı şekilde tamamlayıp geliyorum şimdi. Şimdi iki kolu da size bahsettiğim gibi tamamladım geldim. Lastik kısmını da tamamladım aynı şekilde. Şimdi sıra geliyor birleştirme işlemine. Kolları gövdeye sabitleme yapacağız ama öncelikle şu omuz kısmının birleştirmesini yapacağız. Çok az bir kısım birleştirme yapacağız. Dümdüz zaten boyun oyuntusu veya ense için boşluk yapmadan kesme işlemimizi tamamlamıştık bakın. Şimdi şuradan bir başlangıç yapalım. İğnemizi ipimizi taktık. Hemen şöyle en kenar kısmından üstten bir başlangıç yapıyorum. Boşluktan iğnemi geçiriyorum. Daha sonrasında şöyle yandaki boşluğa geçtim. Karşılık gelen noktadan da geçiriyorum. Yandaki boşluğa geçtim. Burada çok az bir kısım dikiyoruz. Daha sonrasında kol kısmını gövde kısmına sabitleme yapıyoruz. Şimdi şöyle yaklaşık bakın şu kısma kadar dümdüz dikerek ilerliyorum. Aynı şekilde diğer taraf için de bir başlangıç yapıp çok az bir miktarda dikip geliyoruz. Şimdi omuz kısmına dikme işlemini gerçekleştirdim geldim. Bakın iç kısmından bir dikme yapıyoruz ve saydığımda 1, 2, 3 tane bu şekilde çizgilerimi dikme işlemi yaptım. Aynı şekilde diğer tarafta da orta kısmını da şöyle boşluğumuzu bırakmış olduk. Şimdi sıra geliyor kol kısmına. Kol kısmında başlangıçta koldaki motifleri yaparken söylemiştim. Şu şekilde bakın. Kolu düzenliyoruz öncelikle. Motif yarım şekilde duruyor. Tepede burası tam üst kısma gelecek. Kolumuzun üst kısmına gelecek şekilde bir ayarlama yapıyoruz. Daha sonrasında şöyle hani hangi kısımlara ne kadar geldiğini göz kararı bir ayarlama yapalım. Bir yandan da örgüm döndüğü için birazcık düzeltmek beni zorluyor. Şöyle göz kararı baktığımda bakın şu noktaya kadar geliyor. Buradan hemen bir başlangıç yapacağım. Şimdi burada kol boşluğumuzu belirleyebilmek için sadece bir kez iğnemi geçirip başlangıcımı yaptım. Bakın şu şekilde boşluğumuzu ayarlamış olduk. Devamında hemen şuradan koltuk altı kısmından boşluktan iğnemi geçiriyorum ve dikme işlemime başlıyorum. Buradan itibaren karşılıklı şu şekilde birleştirme yaparsanız elinizle tutarsanız daha kolay olacak. Diğer türlü dönmeler olduğu için dikmekte birazcık zorlanıyorum açıkçası. Burada böyle karşılıklı iğnemizi geçirebildiğimiz her boşluktan dikerek ilerliyoruz. Motif kısmına geldiğinde de aynı şekilde ikili trabzanların tepesinden bir ilerleme yapacağım. Ta ki başlangıç noktama kadar bakın dümdüz dikiyorum. Başlangıç noktama kadar dönüp geliyorum hemen. Şimdi kol altı kısmına kadar geldim. Yani başlangıç noktama kadar dikerek kol kısmına ilerleyip geldim.
Şimdi burada ipimizi hiç kesmeden alt gövde kısmına doğru devam ediyoruz. Yine şöyle karşılıklı bir birleştirme yapıp düzelttikten sonra ve bu kısmını eşitledikten sonra, çünkü eşitleme yapmazsanız kayma olabilir. Dilerseniz buraya bir iğne takabilirsiniz sabit ilerlemek açısından. Daha sonrasında bu şekilde elinizde birleştirdik. Şöyle karşılıklı yine her boşluktan dikerek gövde kısmına doğru ilerleyeceğim. Gövde kısmının altına doğru ilerleyip dikme işlemi tamamlayacağım. Yine içten bir dikme işlemi yapıyoruz. Hiç ipimizi kesmeden devam ediyoruz. Şimdi bu kısmı bu şekilde tamamladıktan sonra diğer gövde kısmı için, diğer taraf için de yani hem kolu sabitleyeyim hem gövde kısmı dikme işlemini tamamlayıp geliyorum. Ve tüm birleştirme işlemimi tamamladım, geldim. Size bahsettiğim gibi gövde kısımlarının birleştirmesini de yaptım. Aynı şekilde kol kısımlarının birleştirmesini de beraber başlamıştık zaten. Şimdi ana rengimden, beyaz rengimden yaklaşık 4 yumak kadar kullandım. Çok az bir miktarda elimde kaldı. Diğer renklerimi ise elimde olan ipleri değerlendirmiştim. Zaten bahsetmiştim başlangıçta. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.